Herkese merhaba. Size özel hazırlanan bu derinlemesine incelemeye hoş geldiniz. Amacımız ne? Sizin için önemli olabilecek belgelerdeki, yani makaleler, araştırmalar, raporlar, bunlardaki en can alıcı bilgileri damıtıp size sunmak. Hani yoğun bilgi akışında iyi bilgilenmiş olmanın kestirme yolu gibi düşünün. Biraz da şaşırtıcı gerçekler ve sohbet havasıyla tabii. Bugün odak noktamız Alfa Solar Enerji olacak. Yani Borsa İstanbul'daki adıyla Alfas. Elimizde ne var? Oldukça detaylı materyallerimiz var. Şirketin son 10 çeyreklik finansal performansını inceleyen kapsamlı bir analiz raporu, bir de şirketin en güncel durumunu, özellikle 2025 ikinci çeyrek faaliyetlerini gösteren rapor. Peki görevimiz ne burada? Alfas'ın mali durumunu, gidişatını, rakamların arkasındaki hikayeyi anlamaya çalışacağız. Şirket nereden gelmiş, nereye gidiyor ve bu yolculuk sizin için ne ifade ediyor? Ama hemen başlamadan çok önemli bir hatırlatma yapalım, değil mi? Bu sohbette duyacağınız bilgiler, analizler, yorumlar, bunlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değil. Bakın bu çok önemli. Finansal kararlarınızı alırken mutlaka kendi araştırmanızı yapın. Gerekiyorsa profesyonel danışmanlık alın. Biz sadece elimizdeki belgeleri konuşuyoruz burada. Aynen öyle ve küçük bir merak unsuru diyelim. İncelediğimiz finansal analiz raporunun sonunda bir yatırım kararı ve hedef fiyat tavsiyesi var. İşte onu da bu sohbetimizin sonunda sizinle paylaşacağız. Bakalım uzmanlar ne demiş bu işe? Bu tür detaylı analizleri seviyorsanız kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı düşünebilirsiniz tabii. Yorumlarınız, sorularınız da bizim için çok değerli. Lütfen çekinmeyin. O zaman haydi başlayalım. Alfas'ı biraz tanıyalım önce. Şirket 2011'de kurulmuş, Kırıkkale'de. İşe yüksek verimli fotovoltaik, yani bildiğimiz PV güneş panelleri üretimiyle başlamışlar. Kasım 2022'de de halka arz olmuş, Alfas koduyla işlem görüyor. Evet, panel üretiminde başlangıçta gerçekten ciddi bir oyuncu olmuşlar. Kendi raporlarına göre 2014'te yıllık kapasiteleri 30 megawatt peak gibi oldukça mütevazı bir seviyedeyken, Temmuz 2025 itibariyle bu rakam yıllık 1980 megawatt peak'e ulaşmış. Bu nereden baksanız 66 katlık bir artış demek. İnanılmaz, hatta daha yakın zamanda Kuzey Fabrika'daki hatlarını yenileyip kapasiteyi daha da arttırmışlar. İş modelleri de ilginç görünüyor. Faaliyet raporunda okuduğum kadarıyla ana müşterileri güneş enerjisi santrali kuran EPC firmaları. Yani mühendislik, tedarik, kurulum yapan şirketler. Ve ilginçtir, Alfas onlara rakip değil, onlara panel satıyor. Satışların çoğu da yurt içineymiş ve genelde peşin ya da teslimattan hemen önce ödeme alıyorlarmış. Bu kağıt üstünde iyi duruyor tabii, tahsilat riski açısından. Aynen öyle. Bir de stratejik bir hamleleri var. Kapasitelerinin yaklaşık %40'ını Türkiye'nin büyük enerji şirketlerine fason üretim yapmak için ayırmışlar. Bu da hem kapasiteyi doldurmak hem de olur da talep düşerse bir güvence sağlamak amacı taşıyor gibi. Ama işte bu başarılı görünen tablonun arkasında şirketi radikal bir değişime iten ciddi zorluklar başlamış anlaşılan. İşte kritik noktaya geldik galiba. Panel üretiminde bu kadar büyümüşken neden başka bir yola sapma ihtiyacı hissetmişler? İşte tam bu noktada elimizdeki analiz raporu çok net bir şey söylüyor. Alfas son dönemde stratejik bir eksen kayması yaşıyor. Panel üreticiliğinden çıkıp bir enerji santrali yatırımcısı ve işletmecisi olmaya doğru gidiyorlar. Yani teknik adıyla bağımsız elektrik üreticisi, IPP. Ve analiz diyor ki bu keyfi bir genişleme değil. Biraz daha zorunlu bir hayatta kalma stratejisi gibi okunmalı. Hayatta kalma stratejisi mi? Bu bayağı iddialı bir ifade. Neden? Panel işi artık para kazandırmıyor muydu? Raporlara göre panel üretiminde rekabet inanılmaz artmış ve bu durum kar marjlarını çok ciddi şekilde eritmiş. Bakın rakam vereyim. İncelediğimiz 10 dönemin başında brüt kar marjı %18 civarındayken son dönemde yani 2025 Haziran'da %9,5'a kadar düşmüş. %18'den %9,5'a mı? Neredeyse yarı yarıya gitmiş marj. Aynen öyle. Bu çok büyük bir baskı demek. Üstüne bir de panelin kalbi olan hücre tedarikinde Çin'e aşırı bağımlılık var. Bu da maliyet kontrolünü çok zorlaştırmış tabii. Anlıyorum. Marjlar eriyince kağıt üstündeki kar bile tehlikeye giriyor doğal olarak. Peki bu durum şirketin kasasına nasıl yansımış? Nakit durumu ne olmuş? İşte en can alıcı nokta, belki de raporun en çarpıcı bulgusu bu. Şirketin nakit akışı, bakın son 10 dönemin tam 7'sinde şirket ana faaliyetlerinden negatif nakit akışı yaratmış. Negatif mi?
Yani şu demek, şirket işinden kazandığı parayla o işi yapmak için harcadığı parayı ve biriken, tahsil edemediği faturaları karşılayamamış, hatta para kaybetmiş operasyonlarından. Rapor bu durumu çok net bir ifadeyle nakit yakma makinesi olarak tanımlıyor. Nakit yakma makinesi. Vay canına. Yani kağıt üstünde kar yazsa bile aslında operasyonlar şirketin kasasını mı boşaltıyor? Bu nasıl olabiliyor peki? Yani mantığı ne bunun? Aynen öyle. Mantığı bilançoda gizli. Bilançoya baktığımızda sebep daha net ortaya çıkıyor. Bilanço bize ne anlatıyor? Borçla finanse edilen çok hızlı bir büyüme ama aynı zamanda işletme sermayesi yönetiminde ciddi sorunlar. Şöyle ki, toplam varlıklar 10 çeyrekte 2,5 milyar TL'den 10,1 milyar TL'ye fırlamış. Bu müthiş bir büyüme, evet, ama bu büyümenin lokomotifi ne? Maddi duran varlıklar, yani santral yatırımları. 354 milyondan 6 milyar TL'ye çıkmış, fakat işin diğer yüzü. Aynı dönemde ticari alacaklar, yani tahsil edilemeyen faturalar 36 milyon TL'den tam 1,5 milyar TL'ye fırlamış. Stoklar deseniz 616 milyondan 1,1 milyar TL'ye çıkmış. Durumu anlıyorum. Yani satış yapılıyor, varlıklar kağıt üstünde büyüyor ama para bir türlü şirketin kasasına dönmüyor. Alacaklar da satılmayan stoklarda kalıyor. Bu da nakit akışını negatife çekiyor, doğru mu? Tam olarak öyle. İşte bu negatif nakit akışının temel sebebi bu. Peki bu devasa büyüme ve alacaklarda, stoklarda biriken bu para ihtiyacı nasıl karşılanmış? Kasada para yoksa bu değirmenin suyu nereden gelmiş? İşte raporun işaret ettiği en büyük risk burada devreye giriyor, borçlanma. Toplam yükümlülükler 1,3 milyar TL'den 5 milyar TL'ye yükselmiş ama daha da önemlisi, bakın burası çok kritik, faiz ödenen finansal borçlar, yani banka kredileri falan, bunlar 145 milyon TL'den 2,4 milyar TL'ye fırlamış. Bu 16 kattan fazla artış demek. 16 kat mı? Bir dakika, doğru mu duydum? 16 kat borç artışı. Bu inanılmaz bir rakam. Evet, maalesef öyle. Bu durum şirketin finansal olarak ne kadar kırılgan hale geldiğini gösteriyor olmalı. Yani faizler artsa, işler biraz kötü gitse, vay haline. Kesinlikle nakit akım tablosuna baktığımızda da bu tablo çok net. İşletme faaliyetlerinden sürekli para çıkıyor, yatırım faaliyetlerinden özellikle santral alımları nedeniyle devasa para çıkışları var. Peki şirket nasıl dönüyor? Tek bir yerden, finansman faaliyetlerinden gelen nakit girişi. Yani sürekli yeni borç bularak. Yani sürekli borçlanarak büyümek, bu biraz ip üstünde yürümek gibi. İp koparsa, yani yeni borç bulma imkanı biterse ne olacak? Çok doğru bir benzetme. Analiz raporunun da altını kalın çizgilerle çizdiği en temel risk tam olarak bu. Likidite ve finansman riski. Şirket operasyonlarından para kazanamadığı ve sürekli büyük yatırımlar yaptığı için dış finansmana, yani borca tamamen bağımlı hale gelmiş. Bu borç musluğu kesilirse veya yamaçlarsa bütün planlar alt üst olabilir. İşte bu yüzden o yeni strateji, yani enerji üretimine geçiş, sadece bir büyüme hamlesi değil, aynı zamanda bu nakit yakma döngüsünü kırıp gelecekte istikrarlı, öngörülebilir, hatta belki döviz bazlı nakit akışı yaratma umudu taşıyor. Anladım. Yeni strateji aslında bir nevi can simidi gibi görülüyor şirket için. Peki bu yeni alandaki hedefler ne kadar iddialı? Başarabilecekler mi bu dönüşümü? Hedefler oldukça iddialı, evet. Yönetimin vizyonu şirketi elektrik üretim tarafında ciddi bir oyuncu yapmak ve 5 yıl içinde 1 gigawatt kurulu güce ulaşmak. Bu Türkiye ölçeğinde bayağı önemli bir kapasite demek. İlk santrallerin etkisinin de 2025 bilançolarına yansıması bekleniyor. Faaliyet raporunda da bu yönde atılan somut adımları görüyoruz zaten. İşte 2023'te Ada GES alınmış, 2024'te Yunanistan'da Golden Solar yatırımı yapılmış, Afyon'da kendi tüketimi için bir GES devreye alınmış, Mayıs 2025'te Antalya'daki Aydos Enerji alınmış, Romanya'da kurulan şirketler aracılığıyla bir sürü santral yatırımı yapılıyor. Bunların hepsi o IPP olma hedefinin adımları. Peki biraz gelir tablosuna geri dönelim. Hasılat artışı etkileyiciydi ama dalgalıydı dedik. Kar marjları eriyordu. Peki net kar ne durumda? Bu kadar borçlanmanın, finansal çalkantının etkisi orada nasıl görünüyor? Net kar. O da tam bir Amerikan roller coaster'ı gibi. Analizdeki verilere göre aşırı derecede dalgalı. Özellikle finansman giderleri, yani borçların faizi, bir de tabii enflasyonist ortamın getirdiği parasal pozisyon kar zararları net karı hoplatıp zıplatıyor.
Çok çarpıcı bir örnek var raporda. Şirket 2023'ün son çeyreğinde 1,5 milyar TL gibi rekor bir kar açıklıyor. Muazzam. Ama hemen bir sonraki çeyrek yani 2024 Mart'ta 548 milyon zarar yazıyor. Rekor kârdan zarara mı? Sadece bir çeyrekte. Bu gerçekten inanılmaz bir dalgalanma. Karlılığın ne kadar pamuk ipliğine bağlı olduğunu gösteriyor resmen. Aynen öyle. Operasyonel performanstan çok finansal koşullara, borç durumuna bağlı bir karlılık var ortada. Tamam, tabloyu özetleyelim o zaman. Finansal durum şu, hızla büyüyen varlıklar var, evet. Ama bu büyüme neredeyse tamamen borçla finanse ediliyor. Operasyonlar nakit yakıyor, alacaklar ve stoklar şişiyor. Net kar ise finansal etkenlerle bir çeyrekten diğerine savruluyor. Peki, piyasa, analistler bu karmaşık tabloyu nasıl okuyor? Bu kadar riske rağmen hala bir potansiyel görüyorlar mı Alfas'ta? İşte piyasanın ve analistlerin algısı da tam olarak bu ikilemi yansıtıyor. Analiz raporu bu konuya da detaylıca eğilmiş. Analistlerin ortalama 12 aylık hedef fiyat beklentisi şeye bakın 82,00 TL civarında. Bu mevcut fiyata göre %60'ın üzerinde bir yükseliş potansiyeli demek. Bayağı iyimser bir bakış. %60 potansiyel mi? Vay, bu kadar finansal zorluğa, nakit yakma durumuna rağmen analistler neye güveniyor peki? Güvendikleri şey şu, eğer bu stratejik dönüşüm başarılı olursa ortaya çıkacak değer, potansiyel yani. Ancak bakın burası ilginç, aynı analistlerin birçoğunun tavsiyesi al değil, tut. Hatta bazı kurumlar tavsiyelerini aldan tuta çekmiş, genel konsensüs de nötr seviyesinde. Yani hem yüksek potansiyel görüyorlar hem de tut diyorlar. Bu biraz çelişkili değil mi? Aslında değil. Bu bize şunu söylüyor. Analistler hikayenin potansiyeline inanıyorlar evet. Eğer şirket bu dönüşümü başarırsa hisse o hedef fiyatlara gidebilir diyorlar. Ama aynı zamanda icra riskini yani bu planı hayata geçirirken yaşanabilecek aksaklıkları, başarısızlık ihtimalini çok yüksek görüyorlar. İşte o nakit akışını pozitife çevirememe, borçları yönetememe, projeleri zamanında bitirememe gibi riskler. Tut tavsiyesi aslında şunu diyor, potansiyel müthiş ama riskler de devasa. Dur bakalım, önce şu dönüşümün işe yaradığını, nakit akışının düzeldiğini bir görelim, sonra alımı düşünürüz. Anladım. Peki şirketin mevcut değerlemesi yani piyasadaki fiyatı bu durumu yansıtıyor mu? Piyasa bu riskleri görmüş mü yoksa hala fazla mı iyimser? Analizdeki verilere göre şirket bu risklere rağmen hala oldukça yüksek çarpanlarla işlem görüyor. Fiyat kazanç oranı FK 25 civarında. Piyasa değeri defter değeri PDD'de oranı ise 4,4 seviyesinde. Bunlar sektör ortalamalarının bayağı üzerinde rakamlar. Yani piyasa sanki gelecekteki o başarılı dönüşüm senaryosuna şimdiden prim veriyor. Hani bir ya tutarsa durumu var gibi. Eğer dönüşüm başarılı olursa büyük kazanç var ama olmazsa piyasa geçmiş performanstan çok gelecekteki umutları fiyatlıyor şu anda. Güncel gelişmeler de bu algıyı etkiliyordur herhalde. Hem iyi hem kötü haberler var mı yakın zamanda? $1,5 milyon yeni bir panel siparişi var. Bu ana iş kolunun hala devam ettiğini gösteriyor. Bu iyi. Ayrıca Temmuz 2025'te Romanya'daki bir santralin üretime başlaması da önemli. Bu IPP stratejisinin ilk somut meyvelerinden biri. Ancak madalyonun diğer yüzünde Elazığ'da planlanan büyük GES projesinin ÇED sürecinin Temmuz 2025'te iptal edilmesi var. Şirket bunun prosedürel bir yönetmelik değişikliğinden kaynaklandığını, projeden vazgeçmediklerini söylüyor ama tam da bu icra riskinin sorgulandığı bir dönemde böyle bir haber ister istemez yatırımcı algısında soru işaretleri yaratabilir. Yani temel ikilem çok net ortada. İki zıt senaryo var. Ya şirket bu zorlu dönüşümü başarıp istikrarlı, karlı bir enerji üreticisine dönüşecek ve hisse değeri yükselecek ya da bu finansal yükün altında ezilecek, projeler aksayacak ve yatırımcısını üzecek. Rapor bu iki senaryoyu nasıl özetlemiş? Hani boğa ve ayı piyasası beklentileri neler? Rapor bu iki kutbu çok net bir şekilde ayrıştırıyor. Şöyle ki, yükseliş senaryosu yani boğa piyasası için nedenler: 1. Sektör rüzgarı arkasında. Türkiye ve Avrupa'da yenilenebilir enerjiye talep ve destekler artıyor. 2. Stratejik dönüşümün başarılı olması ihtimali yani istikrarlı belki döviz bazlı gelire geçiş. 3. Şirketin ticari gücünün devam etmesi, yeni siparişler alması. Düşüş senaryosu yani ayı piyasası içinse riskler. Listenin başında analizdeki en önemli risk olarak vurgulanan likidite ve finansman riski var. O negatif nakit akışı ve dış finansmana bağımlılık
en büyük tehlike. İkinci sırada icra riski geliyor. Yani projelerin zamanında ve bütçesinde tamamlanamaması. Elazığ örneği burada bir uyarı gibi. Üçüncüsü o devasa borçluluk riski, faiz artışlarına karşı aşırı hassasiyet ve son olarak rekabet riski. Hem panelde marjlar düşüktü hem de enerji üretiminde de rekabet artıyor tabii. Evet, tablo sanırım oldukça netleşti artık. Alfa Solar Enerji tam bir yüksek risk, yüksek getiri potansiyeli sunan bir vaka. Bir yanda eğer bu iddialı dönüşümü başarabilirlerse sektörde önemli bir oyuncu olma ve size yani yatırımcılara ciddi kazançlar sağlama potansiyeli var. Diğer yanda ise mevcut finansal kırılganlıklar, o nakit yakma durumu ve icra riskleri nedeniyle ciddi bir sermaye kaybı riski de masada. Peki, şimdi gelelim en başta söz verdiğimiz noktaya. Merakla beklenen an. Tüm bu detaylı analizin, bu rakamların, risklerin ışığında incelediğimiz raporun vardığı nihai yatırım tavsiyesi ne oldu? Hedef fiyat ne? Evet, raporun tavsiyesi spekülatif al olarak belirtilmiş, 12 aylık hedef fiyatsa 82,00 TL. Şimdi bu spekülatif al tavsiyesinin arkasındaki mantık şu. Rapor diyor ki, evet, mevcut operasyonel ve finansal zorluklar çok büyük riskler barındırıyor ama başarılı bir IP dönüşümünün getireceği potansiyel ödül de o kadar büyük ki bu yüksek riski almaya değebilir. Ama kimin için? Rapor burada çok net bir uyarı yapıyor. Bu yatırım sadece ve sadece risk toleransı çok yüksek olan, şirketin bu uzun vadeli dönüşüm hikayesine inanan ve olası bir başarısızlık durumunda potansiyel sermaye kaybını göze alabilen yatırımcılar için uygun. Başarı tamamen yönetimin bu stratejiyi kusursuz ama gerçekten kusursuz bir şekilde hayata geçirmesine bağlı. Hiçbir aksaklığa yer yok gibi bir durum. Yani rapor spekülatif al derken bile aslında aman dikkat edin diyor anladığım kadarıyla. Peki yatırımcıların özellikle nelere dikkat etmesi gerektiğini belirtiyor mu rapor? Hani hangi göstergeleri izlemeli? Duracak mı? 2. Şişen alacak ve stokları eritip bilançoyu biraz rahatlatabilecek mi? 3 ve belki de en önemlisi başlanan o enerji projelerini takvime ve bütçeye uygun şekilde devreye alıp gerçekten elektrik üretmeye ve satmaya başlayabilecek mi? Eğer bu alanlarda somut pozitif adımlar görülmezse risk algısı daha da artar ve yatırım tezinin yeniden gözden geçirilmesi gerekir diye de ekliyor. Özetle Alfa Solar Enerji gerçekten bıçak sırtı bir durumda. Panel üretimindeki zorluklardan kaçarken enerji üretimi gibi çok daha sermaye yoğun ve riskli bir alana büyük bir bahis oynuyor. Ancak bu yolculukta ciddi finansal engeller ve uygulama zorluklarıyla boğuşmak zorunda. Başarı, dediğiniz gibi tamamen kusursuz bir uygulamaya bağlı görünüyor. Ve bu da bizi kapanış düşüncesine getiriyor aslında. Alfa Solar'ın bu iddialı ve bir o kadar da zorunlu görünen dönüşümü başarılı olacak mı? Yoksa finansal zorlukların ve o icra risklerinin ağırlığı altında mı kalacak? Önümüzdeki birkaç çeyrek bu sorunun cevabını aramak açısından gerçekten hayati önem taşıyacak. Tam bir ip cambazının ip üstündeki durumu gibi, denge çok hassas. Peki siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Alfa Solar'ın bu stratejik dönüşümü hakkında sizin görüşleriniz neler? Sizce başarabilirler mi yoksa riskler size fazla mı geliyor? Yorumlarda bizimle paylaşın lütfen düşüncelerinizi. Ayrıca başka hangi şirketleri bu şekilde mercek altına almamızı istersiniz? Önerilerinizi de bekliyoruz. İlerleyen dönemlerde farklı şirket analizlerimiz de olacak tabii. Ve son bir kez daha altını çizerek hatırlatalım. Bu sohbette paylaştıklarımız size sunulan materyallerin bir analiziydi. Kesinlikle bir finansal tavsiye, bir alım-satım önerisi değildir. Kendi kararlarınızı verirken mutlaka kendi araştırmanızı yapın ve gerekiyorsa profesyonel destek alın. Bu çok önemli. Bu tür derinlemesine analizleri kaçırmamak için de kanalımıza abone olmayı unutmayın diyelim. Bir sonraki analizimizde görüşmek üzere. Finansal yolculuğunuzda başarılar ve tabii ki bol kazançlar dileriz. Hoşça kalın.